Avrasya Maratonu'nun son 100 metresi. Oysa Etiyopyalı Lisan Yegazu koşmaya devam ediyor. Nefesi tükeniyor, yere yığılıyor. Fakat bırakmıyor. Çünkü Yegazu 42 kilometrelik maratonu kazanmanın değil, bitirmenin daha önemli olduğunu biliyor. Seyircilerin alkışları arasında tekrar kalkıyor. Fakat Lisan Yegazu'nun gücü koşmaya yetmiyor. Son bir güçle yorgun bedenini yeniden kaldırıyor. Finişe doğru bakıyor ve yeniden koşmaya çalışıyor. Etiyopyalı Lisan Yegazu yüzlerce seyirciye, onu televizyon başında izleyen milyonlara gerçek bir sportmenlik dersi verdi. Avrasya Maratonu'nun kalplerdeki birincisi oldu. Fakat Avrasya Maratonu'nda görüntüleriyle gündemi değiştiremeseler de koşarak yüzlerce insanın hayatını değiştiren birileri daha vardı. Adım adım oluşumuna dahil 209 kişi Avrasya Maratonu'nda sadece kendileri için değil, akülü sandalyeye ihtiyacı olan omurilik felçleri için de koştular ve terlerinin her damlasında yardıma ihtiyacı olan birilerine yardım topladılar. 33 yaşındaki yardımcı doçent doktor Itır Erhard bir akademisyen aslında. Halen Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Erhard, hayatını değiştiren bu projeyle Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıştı. 2004 yılıydı. Ben misafir öğretim görevlisi olarak Chicago'da bulunuyordum. Orada bir gün otobüs beklerken otobüs durağında şöyle bir ilan gördüm. İşte lösemi hastaları için koşmak ister misiniz? Bir lösemi hastası için maraton koşmak ister misiniz? Ben o güne kadar inanın 100 metre koşmamıştım ama fikir çok hoşuma gitti. Ne kadar güzel bir şey. Yani hem koşmayı öğreneceğim hem de bir sivil toplum kuruluşuna yardım yapacağım. Orada koşanlar da benden çok farklı insanlar değil. Yardımcı doçent doktor Itır Erhard Türkiye'ye döndüğünde hemen bu projeyi hayata geçirmek istedi. Aylarca kendisi gibi profesyonel olmayan, yardım için maraton koşabilecek kadar gönüllü olan insanlar aradı. Ve sokakta aradığını tesadüfen bir radyo programında buldu. Bir radyo programında ormanda koşan bir ekip olduğunu öğrendim. Radyoyu aradım, ben de koşuyorum lütfen beni bunlarla tanıştırın, kim bu koşan insanlar dedim ve ormana gelip o ekiple tanıştım. Birlikte koşmaya başladık. Sonra yavaş yavaş ya ben yurt dışında böyle bir şey yapıyordum, bunu Türkiye'de de yapsak ne kadar güzel olur diye onlarla bu fikri paylaşmaya başladım aslında. Sonra bir gazete haberi gene bunu yapan Türkiye'de bir arkadaş daha olduğunu öğrendik. Renay diye bir arkadaşımız. Renay'ı aradık. Renay ya sen yapıyor musun Türkiye'de bunu nasıl yapıyorsun dedik. Renay'la da buluştuk. Küçük bir 5 kişilik ekip, 5-6 kişilik ekip oluştu. Yani bunun beyin takımı diye düşünün. Herkesi koşucu olarak aramıza alıyoruz. Yani bugüne kadar hiç koşmamış olmanız önemli değil. Çünkü ben de dediğim gibi 5 sene önce hiç koşmamıştım. Geliyorlar, birlikte işte antrenman yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz, bağış toplamak üzerine eğitimler veriyoruz. Onlar bizim üyemiz oluyor artık, bizimle koşmaya başlıyorlar. Sonra bu her koşucu kendi çevresine bir mesaj gönderiyor. Ben bu sene işte TOG için, TEGEV için, TEOFD için koşuyorum diye birini seçiyor genelde. Ve kendi küçük çevresine gönderiyor. Bu çok önemli çünkü biliyorsunuz bu tür mesajların spam olarak algılanma tehlikesi var. Onun için hani tanıdığı kişilere göndermesini rica ediyoruz özellikle. O insanların çevresine gidiyor ama bu da tabii koşucu sayınız 300 ise binlerce kişiye mesaj gitmiş oluyor. Daha sonrasında o mesajlarda hangi derneği seçtiyseniz diyelim TEGEV'i seçtiniz. Ben bu sene TEGEV için koşuyorum. Şudur hesap bilgileri, banka hesap bilgilerini veriyorsunuz. O sizin bağışınız, sizin adınıza TEGEV'e bir bağış yapıyor. Sonra o bağışlar toplanıyor. Diyor ki mesela Itır bu sene TEGEV için işte 1000 lira topladı, 3000 lira, 5000 lira. O şekilde hani kim ne kadar topladı onu da görebiliyoruz aslında. Yaşları 17 ile 65 arası değişen böyle yaklaşık bir 500 kişi var adım adımda üye. Yani bizimle koşan. Ama kimisi bir yarışa geliyor, kimisi öteki yarışa geliyor, kimisi çok bağış topluyor, kimisi önce bir koşayım sonra bağışa başlarım diyor ama 400 bin liraya yaklaşıyoruz. Yani 1,5 sene içinde toplanan bağış bu. Bunun büyük bir kısmı TEOFD için toplandı çünkü onlarla daha uzun süredir çalışıyoruz. 300 bin lira kadarı TEOFD için toplandı. Bununla da 150 tane akülü tekerlekli sandalye alındı.
Yardımcı doçent doktor Itır Erhard yıllar önce bir ideal uğruna yola çıktı. Hayalini adım adım büyüttü. Kendisi gibi sıra dışı insanlar aradı. Onlarla beraber olağanüstü etkiler yarattı. Sadece koşmak yerine terini, nefesini bir amaca yönlendirdi. Hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen kendisi kadar şanslı olmayan insanlara elini uzattı. Küçük adımlarla yola çıktı ama binlerce insanın hayatında kocaman bir fark yarattı.